Ben Semiramis. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce abone olmayı, zili açmayı unutmayın. Mağazaya adımınızı attığınız anda içinizde yükselen o tanıdık heyecanı hissediyor musunuz? Kasada sıra beklerken telefonunuzu çıkarıp bir şeylerle uğraştığınız ama bir yandan da bir an önce ödemeyi halledip çıkmanın hayalini kurduğunuz o anları. Şöyle bir bakınca, temassız kredi kartlarının hayatımıza nasıl sızdığını, ne kadar hızlı işler hale getirdiğini ama aynı zamanda aklımıza takılan, acaba gerçekten güvenli mi, cüzdanındaki kart cebimdeyken biri paramı çekebilir mi, gibi soruları fark ederiz. Peki, bu soruların cevabını ararken gerçekten anlamaya ne kadar yaklaşabiliyoruz? İşte bu videoda, sizleri temassız kredi kartlarının o gizemli dünyasına davet ediyorum. Neden mi? Çünkü bazen en basit gibi görünen şeyler bile ardında derin bir teknoloji barındırır ve biz bu teknolojiyi kullanırken farkında olmadan ona teslim olmuş oluruz. Hemen itiraf edeyim, siz de bir an için, kartımı cebimde unutup telefonla oyun oynarken biri yaklaşıp paramı çekerse, diye endişelenmişsinizdir. Ya da arkadaşınıza takılıp, şimdi kartı çıkar da o bip sesi gelsin, diye eğlenmişsinizdir. Peki ama bu basit bip ne anlama geliyor? İçinizdeki merakı serbest bırakın ve kendinize sorun, eğer sadece 2-3 santimetrelik bir mesafede çalışan bu teknoloji, cebimdeki bilgiyi benden habersiz kopyalayabilseydi, bugün tam da bunu yapıyor olur muydu? İşte izleyiciyi ilk andan itibaren içine alan bu sorular, sizi de benimle beraber teknolojinin kalbine götürecek. Videonun bu ilk dakikalarında, kafamızda bir fikir oluşturacağız, temassız ödeme çözümü salt bir kolaylık değil, aynı zamanda kafamızdaki endişeleri yatıştıracak sağlam bir mühendislik harikasıdır. Sorumluluk sadece üreticilere değil, doğru kullanıma da aittir. Şimdi gelin, adım adım baştan sona bu teknolojiye odaklanalım. Önce kartın içinde neler olduğunu, sonra POS cihazının nasıl bir enerji yayını yaptığına, en sonunda da bu iki cihazın nasıl konuştuğuna bakacağız. Kartınızda, görünmeyen ama işlevi büyük bir çip ve incecik bir anten bulunur. Bu anten, POS cihazının yarattığı elektromanyetik radyasyonu, radyoaktif radyofrekans yakalar. Ancak merak etmeyin, bu süreçte kartınızın içindeki enerji bitecek diye bir durum söz konusu değildir, çünkü POS cihazı, kartınıza anlık enerji aktarımı yaparak onu adeta uyandırır. Bir otomobil anahtarını çevirip motoru çalıştırmak gibi düşünün, kart, enerjiyi alır almaz kendi hafızasındaki veriyi, karşısındaki POS cihazına şifreli biçimde iletir. Bu iletimin yakın alan iletişimi, kısaltması olan NFC, enkepsi, Near Field Communication protokolüyle gerçekleştiğini de ekleyelim. Yakın alan derken gerçekten birkaç santimetreden daha fazla değil, genelde 4 simeye kadar güvenli bir çerçeve içinde kalır. İşte bu sınırlama, cebinizdeki kartı uzaktan ele geçirmenin önündeki ilk büyük duvardır. Yani birisi cebinizi tarayıp paranızı çekme hayaline kapılsa, önce o birkaç santimetrelik mesafeyi aşmalı ki bu da neredeyse imkansızdır. Desek ki peki ya limit meselesi? Türkiye'de temassız işlemler için genellikle 750 TL'ye kadar bir üst sınır, limit uygulanır. Bu limit aşıldığında, sistem sizden otomatik olarak kart şifrenizi girmenizi ister. Düşünün ki birisi cebinizdeki kartla 700 TL'lik bir harcama yapmak istiyor, yapabilir. Ama 750 TL'yi geçtiği anda, sisteme, hayır, beyefendi, hanımefendi, önce kimliğinizi doğrulayın, der gibi şifre sorar. Bu sayede olası küçük çaplı dolandırıcılık girişimleri bile otomatik olarak durdurulur. Tabii burada işin içine bir de EMV, EMV, Europay, Mastercard, Visa protokolü giriyor. EMV, her işlem için benzersiz bir kriptografik anahtar üretir. Yani aynı kartla yapılan iki ödeme bile birbirinin aynısı olmaz, her seferinde yeni bir imza atılır. Bu da kartınızın klonlanmasını, manyetik şeritli kartlardaki gibi kopyalanmayı neredeyse imkansız kılar. Yani dijital dünyada, her geçiş bir kezliğe mahsus, mantığı hakimdir. Ancak, hiç mi açığı yok, diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Dengeli düşünmek her zaman iyidir. Kart üreticileri, POS cihazı üreticileri ve bankalar sürekli güncellemelerle güvenlik katmanlarını artırıyor.
Örneğin yakın zamanda tokenizasyon, tokenization denilen bir yöntem popülerleşti. Bu yöntemde gerçek kart numaranız hiç kullanılmaz, onun yerine işlem anında oluşturulmuş rastgele bir kod, token kullanılır. Böylece POS cihazı, bankanızın sistemine gönderdiği bilgide sadece bu tek kullanımlık kodu görür, gerçek kart numaranız her zaman gizli kalır. Şimdi görselleştirelim, birisi yanlışlıkla ya da kötü niyetle cebinizi POS cihazına fazlaca yaklaştırsa bile, kart önce, merhaba, deyip enerjiyi alır, sonra sadece o işlem için geçerli şifreli bilgiyi gönderir ve bu bilgi bir daha kullanılmaz. İş burada fiziksel yakınlık, tek seferlik şifreleme tutar limiti üçgeninde adeta bir kale inşa eder. Peki cihaz bozuksa ne olur? Temassız POS makinelerinde anten ya da devre arızası oluşabilir. Bu durumda cihaz, kartla iletişim kuracak sinyali yayamaz. Biz de işlem sırasında, kartınızı lütfen POS cihazına yaklaştırın, komutuna rağmen hiçbir bip işareti duymayız. Bu da işin devre kısmı. Cihazlar ve kartlar periyodik olarak sertifikalı testlerden geçirilir, bu sayede kullanıcı olarak biz de sağlıklı bir altyapı kullanmış oluruz. Yine de akıllı olmakta fayda var. Cüzdanınızda birden fazla temassız kart varsa, ödeme yaparken yanlış kartın seçildiği olabilir. En iyi uygulama, ödeme anında sadece işlemi yapacağınız kartı cüzdanınızdan ayırıp cihaza yaklaştırmak. Bazı cüzdanlar, FAFID bloklama, RFID blocking teknolojisiyle kartlar arasındaki istenmeyen iletişimi engeller, böyle bir cüzdan kullanmak da ekstra güvenlik katmanı sunar. Son olarak, temassız kart güvenli mi sorusuna net bir cevap verelim, evet, doğru kullanıldığında ve güncel güvenlik önlemleri devredeyken temassız kredi kartları, pek çok diğer ödeme yönteminden daha az risk taşır. Her ne kadar hiçbir teknolojinin %100 güvenliğini iddia etmek mümkün olmasa da, yakın alan sınırlaması, tutar limiti, EMV kriptosu ve tokenizasyon bir araya geldiğinde, dolandırıcılık olasılıkları minimuma iner. Şimdi size soruyorum, siz hala alışverişlerinizde temassız ödemeyi mi tercih ediyorsunuz, yoksa kartınızı şifre girmek üzere cihazın içine sokmayı mı? Ya da belki bir adım daha ileri gidip akıllı telefonunuzla, smartfonunuz, mobil cüzdan, Guzden uygulamaları tercih ediyorsunuz. Görüşlerinizi aşağıya yorum olarak bırakın, birlikte tartışalım. Ayrıca, bu videoda öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşarak onların da olaya daha güvenli yaklaşmalarını sağlayabilirsiniz. Eğer kanalımda teknoloji, finans ve yaşam kolaylaştırıcı çözümler hakkında daha fazla video görmek isterseniz, şimdi abone olarak bildirimleri açın. Yeni videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.